Elon Musk'ın alkışladığı o anın fotoğrafını paylaştılar dakikalar önce. Tabii dünya medyası da yakından takip etti Netanyahu'nun bu konuşmasını. 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail dışına çıktı katliamcı Netanyahu. ABD'ye gitti. Yunus Paksoy pazartesi günü yaptığımız yayında son dakika bilgisi olarak vermişti. Uçağının Washington'a indiğini duyurmuştu. Yarın da ABD'de Biden'la ve Trump'la görüşme yapması bekleniyor. Ve bugünkü bu görüşmesi 1 saat sürdü ve dünya medyası da tabii yakından takip etti. İşte Elon Musk'ın da Netanyahu'yu alkışladığı o anın fotoğrafı da dünya medyasında yer aldı. Biz de ekrana getirdik. Bir yandan Yunus Paksoy da yayınımıza katılıyor. Yunus protestoları takip etti. Netanyahu o konuşmayı yaparken o ikiyüzlülüğü biz dünyaya gösterdiğimiz esnada dışarıda da kongre binasının dışında da binlerce kişi Netanyahu'yu protesto ediyordu. O anları da ekrana getirdik. Yunus yani sen de eminim üzüntüyle ve yani bilmiyorum kelimeler artık bitti yazıklar olsun diyoruz. Dünyadan yani Türkiye'den birçok noktadan tepkiler geldi. Tarihe bir kara leke bugün. ABD'nin utanç günü diyoruz. Herkes duygularını, düşüncelerini, değerlendirmelerini yaptı. Hem Elon Musk'a geleceğim ama senin yorumun ve düşüncen, duygun, değerlendirmen ne olur Yunus Paksoy? Amerikan tarihinde ki iyi bir Amerikan tarihi okuyucusu olduğumu düşünüyorum. Hiç kimse yabancı bir ülkenin lideri, devlet başkanı Amerikan Kongresi'ne gelip Amerikalılara hakaret etmemişti. Bugün bir ilk. Netanyahu burada hem bizim takip ettiğimiz, ekrana getirdiğimiz görüntülerdeki hem de Nisan-Mayıs aylarında üniversitelerde, kampüslerde protesto yapan Amerikalılara, öğrencilere, profesörlere, çok değerli profesörlere, vatandaşlara aptallar dedi. Burada hiçbir zaman bir Amerikalıya gelip kongrede kimse hakaret etme cüretini göstermemişti. Aslında bu acaba İsrail'in gücü mü, Netanyahu'nun gücü mü, yoksa bugün Başkan Biden'ı Siyonist olmakla, gururlu bir Siyonist olmakla övdüğü Siyonizmin gücü mü? Bunun tabii cevabını izleyicilerimize bırakacağız ama Amerikalılara hakaret etmiş olması ve buraya geldiğinde güncel başkan Biden'dan daha çok Trump'a teşekkür etmiş olması Biden'ı utandırmasıydı, utanç verici bir şeydi. Acaba Biden hem el çektirilmiş halde utanç verici bir şekilde siyasetten elini çekerken 9 aydır ben bunları niye yaptım acaba diye düşünüyor mudur ya da bu akşam düşünecek midir kafasını yastığa koyduğunda? Bu da bir soru işareti. Yunus Burada ya çok aslında önemli bir şey söyledin ya. Yani Amerikalılara çok önemli, çok kıymetli profesörlere hakaret etmiş etti, oldu. Yani rektörlere. Doğru mu? O eylemler esnasında Amerika'da çok büyük okulların, üniversitelerin rektörleri, Eğer şey varsa profesörlerine gene getirebilirler hakaretler mi? etti. Görevden Belki alındı böyle ya. bulurlarsa. Görevden o... dedim, istifaya zorlandı. Harvard'ın rektörü gitti. Ha. MIT'nin gitti bildiğim kadarıyla. Yani Ya 3 ters rektör de kelepçeyle gitti. gözaltına alındı o profesörler, o çok önemli Burada da geldi akademisyenler. aşağıladı onları. Yani. Aşağıladı. Dediği çok Ve önemli. bunu Amerika'da yaptı. Yunus'un Yahu dediği bu için. güç nereden Yunus? Bunun altını bir daha çizer misin? Şimdi şunu irdelemek lazım biraz da. Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 aydır yürüttüğü politika aslında bugün gördüğümüz o elit bir topluluk tarafından yürütülen bir politika. Çünkü o içeride oturanlar belli bir zümreye ait. Onlarca yıldır o koltuklarını bırakmayan, o koltuklara yapışmış, belki de dinozorlar diyebileceğimiz tiplerden oluşuyor. Mesela ben dışarıda gördüğümde, ki şunu da söyleyeyim, ben bunu defalarca söyledim, yine altını çizeceğim bu arada. Çünkü ben bunu kendime borç bilirim. Orada Ekim'den bu yana sayısız protesto takip ettim. Sayısız protestoyu canlı yayına taşıdık burada CNN Türk'te, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ben Amerikalıların onurlu duruşunu, hepsi olmasa bile orada gördüğüm Amerikalıların onurlu duruşunu takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Çoğu o bölgedeki ülkelerin halklarından daha fazla
protesto ettiler. Daha fazla dayak yediler. Bugün yine biber gazı yediler, cop yediler. Yunus, Yerlerde Arap sürüklendiler. coğrafyasından daha çok sesleri çıktı. Şimdi sağ ol, hani söylediğin için teşekkürler. Ben hani nitelendirmeyeyim diyordum ama Yo hani yo, yani çok açık aynı konuşalım dinden, ya. aynı dinden, aynı kandan, aynı ırktan gelenlerden daha fazla ben burada beyaz kızların, beyaz erkeklerin, siyah Amerikalıların, Yahudilerin, burada Amerikalıların defalarca burada içeriye atıldığını gördüm. Dün de aynı şey yaşandı mesela. Bugün bir Yahudi ile konuştum. Demiştim Philadelphia'dan otobüsle, bak Fulya, Philadelphia'dan otobüsle kalkıp geliyor. Hani İstanbul'a 400 kilometre bir yeri düşünün. Ta oradan kalkıp otobüsle İstanbul, geliyorlar Ankara yüzlerce gibi. kişi. Gibi. Ve bunlar kalkıyor, kongreye geliyor, kongrenin içine giriyor, ters kelepçeyle tutuklanıyor ve daha bugün serbest bırakılmışlar. Ve bir de üzerine para cezası ödeyecekler. Bunu yapanlar Yahudi. Şimdi bir de şunun da ayrımına varalım. Her Yahudi Netanyahu değil. Doğru. Burada vicdanlı olanlar da var. Elbette. Gelip burada job yiyenler de var. Hatta bugün ben tutuklanan bir 3 kişiyi daha söyleyeyim. Rehine ailesi. 3 kişi, onları da tutukladılar. Şimdi Amerikan demokrasisinin, Amerikan sabrının diyelim ki varsa bile diyelim, yani varsa bile böyle bir şey, artık nereye geldiğini görüyoruz. Ve insanlar şunu gördü. Bugün yaptığım sohbette çok net olarak şunu sordum ben. Yahudisiniz, buraya geldiniz. Hiç kendi topluluğunuzdan, Yahudilerden tepki görüyor musunuz diye. Hiç görmüyorum dedi. Hatta bir tişört vardı, şurasında şöyle yazıyordu. 2006. 2006 yılında da gitmiş protestolara, o zaman savaş olduğunda. O zaman katliam olduğunda. Ve diyor ki özellikle daha genç Yahudiler artık daha net görebiliyor. Çoğu karşı Netanyahu'ya. Yaptıkları şey şuna sebep oldu. Genç Amerikalıları, genç Yahudileri, genç Müslümanları, genç genel olarak toplumu gözlerini açtılar. Ondan dolayı TikTok'u yasaklıyorlar. Yahudi lobisi bunda ondan dolayı yasaklamamız lazım dedi. Boşuna değil TikTok yasağının gelmesi, yasasının çıkması. İnsanların gözünü bazı şeylere açtılar. Eğer bugün yabancı bir ülkenin başbakanı gelip Amerikan Kongresi'ne, hani kutsal Amerikan Kongresi'ne gelip Amerikalılara hakaret edip bir de Amerikan vatandaşlarının kendi vergileriyle maaşlarını ödediği kongre üyeleri burada alkış tutuyorsa, ayağa kalkıyorsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya sonuna geldik bu Amerikan deneyinin, Çok önemli. ya da sonuna gelmek üzereyiz. Der Spiegel. Çünkü bir İsrail Başbakanı gelip burada aşağılayamaz Amerikan vatandaşlarını. Dışarıda onlar benim olduğum yerde job yiyorken, biber gazı yiyorken, burada başka bir ülkenin başbakanı gelmiş diyor ki bana daha fazla silah gönderin. Bir de şöyle çok ilginç bir şey söyledi. Bilmiyorum dikkat çekildi mi? Dedi ki bizim sayemizde Amerikan postalları sahaya değmiyor dedi. Bizim sayemizde siz bu savaşların dışında kalıyorsunuz. Sizi biz koruyoruz dedi. O zaman şimdi biraz biz İsrail'in de işlevini konuşalım. İsrail'in işlevi o zaman Amerika'nın maşası olmak mıdır? Bir de şöyle bir dönüm noktasından bahsedeyim. Bizi sıkı izleyiciler hatırlayacaktır. Nisan ayında şöyle bir şey oldu. 1 Nisan'da Chuck Schumer, yani Senato'da Demokratların lideri, bugün Senato'da konuşan Netanyahu'ya git dedi. İstifa et dedi, erken seçim olmalı dedi. Ondan sonra olan şey, İsrail İran'a saldırdı Suriye'deki misyon binasına. Ve ondan sonra yaşananlar zaten tarih 3,5 aydır. Ama şunu söylemiştim o zaman da. İran, İsrail'in can suyu. Ne zaman sıkışsa İran'a sataşıyor, İran'ı gündeme getiriyor ve o kanı yenilettiriyor, o desteği yenilettiriyor. Evet. Bugün de ben sayamadım kaç kere İran dedi, Kaç İran kere tehdidi dedi. Evet. Yani İran orada oldukça biz Netanyahu görürüz, Netanyahu görürüz, Satanyahu görürüz. Hepsini görürüz bunların. Daha çok gelirler Amerikan Kongresi'ne. Yunus zaten Çünkü konuşmasına daha İran diyerek başladı ya. Evet. Daha ilk saniyede Çünkü yani. biliyor, neyin satacağını biliyor. Ha. Neyin satacağını biliyor. Bir düşmanımız var diyor. İran sizin de düşmanınız Ortak diyor. Gelin düşmanımız. bununla biz savaşıyoruz diyor. Bana daha hızlı silahları verin, işi daha hızlı bitirelim diyor. Ve burada bu zümre alkışlıyor ama şunu açık ve net olarak söyleyeyim ben. Amerikan halkını tamamını temsil etmiyor ve kendileri şu an bir oyun içindeler, bir tiyatro içindeler. Ve şu an o gözünü açan 18-35 yaş arası Amerikalılar, bunlar büyüdüğünde, bunlar bir yerlere gelmeye başladığında bu günleri hatırlayacak. Evet. Yani şu an için bir iyileşme, iyi mesajın var mı Yunus? Yok. Şu an hemen
çabuk bir çözüm var mı Yunus? Yok. Bu böyle devam eder mi? Eder. Ben bir de şunu söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Gerçekten yani herkesin duyguları bugün biraz kabarık. Herkesin duyguları biraz yukarıdan akıyor. Şunu her zaman söylemiştim. Ya 1,5-2 milyarlık bir hani dinin temsilcileri niye Amerikan Kongresi'nden gelecek bir mesajı bekliyor? Neden Amerikan başkanı kendine hayrı yok? Dün söylediğini hatırlamıyor. Bugün nerede olduğunu hatırlamıyor. Neden bundan ateşkes çağrısı gelmesini bekliyor? Ben biraz önce gelmeden Amerikalı üst düzey yetkiliyle bir telefon görüşmesindeydim. Hala diyor işte son düzlüğe gidin. Neden Amerika'dan bekleniyor bu? Bugün Netanyahu buraya gelip neden tüm İslam alemini, bütün Gazze için çırpınan, sokaklara çıkan insanları nasıl aşağılayabiliyor? Şu planları ta Kasım ayında anlatmıştım. Amerika'nın planı orada ki Netanyahu bugün bunun altını çizdi. Gazze'nin kontrolü bir süre bizim altımızda olmalı dedi. Oraya Müslüman ülkelerin askerleriyle kontrol sağlayacaklar. O işgal güçlerini oraya getirecekler. Şimdi bunların hepsi yaşanıyorken Netanyahu'ya küfredelim, edelim. Ne olacak? Kimi kurtarıyoruz biz? Amerikan Kongresi'nde senatöre edelim. Temsilciler Meclisi üyesine edelim. Bu mu kurtaracak bizi? Gazze'lileri bu mu kurtaracak? Ya bunların hiçbir faydası yok ki. Amerikalı zaten Amerikalılığını yapıyor. Şu gözlük şimdi şey değil mi, hani duyarlı Müslüman gözlüğü taktık. Çıkar Amerikan gözlüğünü tak. Adamlar çıkarını yapıyor. Çıkarını uyguluyor burada. Amerikalıların çıkarı bu zaten. Doğru olanı yapıyorlar kendilerine göre. Biz doğru olanı kendilerine göre yaptıkları için eleştiriyoruz. Biz haklıyız. Haklı olduğumuzu biliyoruz. Ama hiçbir faydası yok ki. Biz kendimiz ne yapıyoruz? Bence bunu sorgulamak lazım önce. Yunus çok doğru söyledin.